Selamlar güzel insanlar. 3 Çeyrek Derslik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hiçbir şeye başlamadan önce biraz geçmişi hatırlayalım istiyorum. Biz 3 videodur neler yaptık? Evimizde bir Minecraft sunucusu kurduk. Ardından evimizde manuel olarak bir Nextcloud sunucusu kurduk. Static IP gerektirmeden bunu public ettik. Ardından son videomuzda ise ilk videoda kurduğumuz Minecraft sunucumuzu nasıl koruruz bunları öğrendik. Fakat işimiz bitti mi? Kesinlikle hayır. Sunucumuz hata verebilir. Sunucumuzda dosya yığınları birikebilir. Bunlardan henüz korunabilmiş ve bunları nasıl analiz ederiz öğrenebilmiş değiliz dostlar. Bu videoda ise nasıl bunları gerçekleştiririz bunları göreceğiz. Aynı zamanda Linux kullanırken terminalde işimize yarayan 7 aracı hep beraber öğreneceğiz dostlar. Sadece sunucularımızda değil, evimizde kullandığımız Linux bilgisayarlarda da arkada neler çalıştırdığını, içinde neler olduğunu sağlıklı bir şekilde inceleyebilmemiz gerekiyor. Bunları Linux'ta gelen programlarla pratik bir şekilde izlemek pek tabii mümkün. Fakat bazı araçlar var ki bunları çok daha sağlıklı bir şekilde yapmamızı sağlıyor dostlar. Bu videoda onlara detaylıca değineceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, sizlere ilk göstereceğim araçlardan birisi Glances. Sistemimizde neler olup bittiğini, hangi servisin, hangi programın, hangi parametrenin sistemimize yük bindirdiğini anlık olarak görmemizi sağlayan bir yazılımdır. Hashtop alternatifidir. Fakat Hashtop'tan ayıran en önemli özelliklerinden birisi ise minimal bir web serverda güvenli olarak çalışabilmesidir dostlar. Tabii ki de Glances'ten daha iyi web arayüzü olan programlar var fakat Glances hızlı bir şekilde problemi tespit etmemizi sağlar. Aynı zamanda sistemimize de olabilecek en az yükü bindirir dostlar. Şimdi ise nasıl kullandığımıza geçelim. İlk olarak arkadaşlar kurmak için sudo apt install Glances diyoruz. Evet dostlar, Glances kuruldu. Şimdi Glances yazdım terminalime. Bakın gördüğünüz üzere burada hostname'imi, cihazımı, aynı zamanda kaç gündür açık olduğunu, sistem özelliklerini detaylı bir şekilde burada hepsini gösteriyor. Diskimi, kullanılan ve boş olan alanları, çalışan servislerin ve programların, ayrıca bunların çalışma parametrelerini, bunların sisteme bindirdiği yükleri, hepsini dostlar gördüğünüz üzere burada detaylı bir şekilde anlık olarak bizlere gösteriyor. Bunların ekstradan ne işe yaradığını araştırmak tabii ki de size kalıyor dostlar. Ben mi yapacağım bunu da? Şimdi gördüğünüz üzere işlemci yüküm az. RAM'e biraz fazla yük var. O yükü de yapan ne? Benim cihazımda çalışan Minecraft sunucusu cihazıma yük bindiriyor dostlar. Evet gördüğünüz üzere onun dışında çok da bir şey çalışıyor gibi görünmüyor. Sistemim şu anda stabil olması gerektiği gibi. Sıcaklığı 36 derece gayet yeterli. Onun dışında diğer birçok bilgi de burada yer almakta. Q tuşuyla buradan çıkabiliyorsunuz. Ayrıca Glances W parametresiyle bunu bir web server olarak çalıştırıp lokalde isterseniz public'te bir web sunucu olarak çalıştırabilirsiniz. Fakat bu durum direkt böyle yapınca biraz riskli. Bunu lokalde yaparsanız ve dışarıya yönlendirmezseniz evin içinde telefondan vesaire, bakın tam olarak da şurada sizlere göstermek için yaptığım gibi sunucunuzun lokal IP'si ve 61208 yani Glances'in çalıştığı portu direkt buraya girerseniz bu şekilde bir ekran karşılayacak sizleri. Bunu telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan direkt SSH atmadan, cihazınıza bağlanmakla uğraşmadan hata tespiti yapıp ardından ciddi bir problem varsa sunucunuza girip ya da bilgisayarınızı açıp buradaki hatayı çözmenizi sağlıyor dostlar. Diyelim ki benim yaptığım gibi bir Minecraft sunucusu çalıştırıyorsunuz. Arkadaşlarınız siz yokken sunucuda oynuyor ve sana diyorlar ki kanka böyle bir sıkıntı var. Acaba problem nedir? Siz de sunucuda bir şeyler güncellemiş olabilirsiniz. Örneğin sunucunuzu bir sürüme taşımışsınızdır. Fakat bu stabil çalışmıyordur ve entegrasyon problemleri vardır. Bunları bu şekilde tespit edip anlık olarak bunları izleyebilmenizi sağlar dostlar. Yani özellikle Raspberry Pi'larda sıcaklık kritik bir durum. Sizlere ilk videoda söylediğim gibi soğutucunuz çok önemlidir. Lakin bunun bir garantisi yok. Gördüğünüz üzere benim şu an cihazım 35 derece ve her şeyde olması gerektiği gibi görünüyor. Şimdi dostlar evet burada ben bunu Glances W ile çalışmıyorum. Hatta şu anda da sizlere göstermek için kapattım. Disconnected from yazıyor. Şimdi ise bunu Docker kullanarak izole bir alanda güvenli bir şekilde nasıl çalıştırırız? Ardından bunun portunu dışarıya açarız. Bunu göreceğiz.
göreceğiz. Bu sayede ne yapacağız? İstediğimiz her yerden telefonumuzdan, tabletimizden tarayıcımıza girip statik IP'mizi ardından portumuzu girdiğimizde sağlıklı bir şekilde bu arayüze ulaşmak istiyoruz dostlar. Çünkü sunucumuzu istediğimiz yerden istediğimiz şekilde gözlemleyebilmek istiyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk olarak sudo apt install Docker paketimizi kuruyoruz. Sizlere kurulum aşamasındayken bir şey söylemek istiyorum. Docker nedir? Sisteminiz içinde sisteminizden bağımsız olarak çalışabilen inanılmaz minimal bir Linux sistemdir. Yani aslında bu web serverda bir açık bulunması ihtimalinde sunucunuza saldırmaları önlenir ve ara bir katman oluşur dostlar. Yani sistemin içinde sistem var. Evet, şu anda Docker'ımız kuruldu. Aşağıda sizlere verdiğim kodları birebir buraya yapıştırıyorsunuz ve başına mutlaka sudo ekliyorsunuz. Ekledikten sonra az önce disconnected from yazıyordu. Şimdi bir tekrardan bir güncelleyelim isterseniz. Bakın, lokal IP'im ve 61208 portumdan başladı dostlar. Şu anda sunucumu anlık olarak, az öncekinden farklı bir şekilde anlık olarak izleyebiliyorum. Gördüğünüz üzere tüm değerlerim aynı görünüyor. Kullanılan alanım 8 GB, boş alanım 28 GB. Her şey olması gerektiği gibi denilebilir. Şimdi bunu public etmek isterseniz 61208 portunu Minecraft sunucusu kurulum ve Linux sunucu koruma videosunda gösterdiğim gibi bu portu modem veya router arayüzünüzden public etmeniz gerekiyor. İki videodaki port yönlendirme kısımlarını izleyerek bunu nasıl public edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz yerden tarayıcınıza girip sonuna 2 nokta üst üste ve 61208 yazarak bu panele erişebilirsiniz ve sunucunuza SSH atmadan çok pratik bir şekilde sisteminizin bilgilerini öğrenebilirsiniz. Evet dostlar, sizlere ikinci göstereceğim terminal programı ise NCDU, yani açılımıyla Encurses Disk Usage. Diyelim ki Raspberry Pi'nizde, VPS'inizde bir dosya sıkışıklığı var. Bir takım klasörler çok fazla cihazınıza yük bindiriyor. Fakat bunları sağlıklı bir şekilde nerede neyin olup bittiğini göremiyorsunuz. Fakat bu noktada NCDU bizim yardımımıza koşuyor. Sunucularımızda, Raspberry Pi'mizde bildiğiniz üzere bir grafik arayüzümüz yok. Her şeyi terminalden gerçekleştiriyoruz. Bu noktada klasörlerin arasında klavye ile kolay kolay gezinemiyoruz. Ama şimdi göstereceğim program sayesinde artık sistemimizde neyin ne kadar yer kapladığını kolaylıkla görebileceğiz dostlar. Ekranda yazdığı gibi birçok dağıtıma bu paket kurulabilmekte. Ben Raspberry Pi cihazımda apt paket yöneticisi kullandığım için sudo apt install ncdu yazdım, enterladım. Evet dostlar, gördüğünüz üzere çok kısa bir süre içerisinde kuruldu. Şimdi çok basit bir şekilde bunu çalıştırıyoruz. Kök dizinimiz ve altındaki tüm dosyaları şu anda tek tek okuyor. Dostlar, gördüğünüz üzere user klasörümün altında 3 GB, home klasörümün altında 2.9 GB diye birçok dosyam mevcut. Enter'layalım, altına gidelim. Sol tıkla geri geliyoruz. Enter'la dizinin içine giriyoruz. Bakın, gördüğünüz üzere benim home dizinimde neler ne kadar yer kaplıyor buradan kolaylıkla görebilirim. Gördüğünüz üzere aşağıda da 7.9 GB diskimin total kullanımı varmış. Home dizinime geldim. Burada neler gereksiz yer kaplıyor bunları görebiliyorum dostlar. Örneğin OpenWRT'ye kurulum yaparken kullandığım binary dosyası burada. Bunu nasıl sileceğiz? Bunu sadece sizlere örnek olarak gösteriyorum. Burada sizler sunucunuzda istemediğiniz log dosyalarını da bu şekilde gözleyebilirsiniz. Sunucunuza gereksiz yük bindiren dosyaları bu şekilde analiz edebilirsiniz. D tuşuna bastım. Diyor ki are you sure you want to delete OpenWRT Firecracker bin? Diyor ki arkadaşlar, silmek istediğinize emin misiniz? Yes dedik. Gördüğünüz üzere tek tuş sildi. O sebeple bunu lütfen çok dikkatli yapın. Q tuşuyla çıkıyorum. Özellikle bunu sudo yetkisiyle çalıştırırken çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sisteminizin kök dizinindeki sistem dosyalarına da büyük zararlar verebilirsiniz. Örneğin geldik mesela var'a, log dosyamın altında 878 MB dosya var hocam. Gördüğünüz üzere benim sistemimin log dosyası inanılmaz derecede şişmiş durumda. Yani gördüğünüz üzere ıvır zıvır ne var ne yok alayı burada. Bunları kullanmayacaksanız, artık işinize yaramayacağına eminseniz bu tip dosyalar da sisteminize dehşet derecede yük bindiriyor. Bunları da silebilirsiniz. Aynı zamanda gördüğünüz üzere mount dosyalarını da gösteriyor. Şayet sizin cihazınızda birkaç tane daha disk bağlıysa bunları görmemek için de sudo ncdu kök dizinimizi ve sonuna da -x yaparak, yani sadece sistemin içindeki dosya yapısını da bu şekilde görebilirsiniz. Gereksiz bir şeylerin olmadığına emin olup en sonunda işinizi bitirdikten sonra Q ile çıkabilirsiniz dostlar. Bu işlemler işimizi inanılmaz derecede kolaylaştırmak. Alternatif olarak arayüzlerde, GNOME vesaire gibi sistemlerde Disk Usage Analyzer gibi programlarda kullanımı mevcut. Fakat terminalde
en basit ve verimli şekilde çalışan araçlardan birisi NCDU. Evet dostlar, sıradaki aracımıza gelecek olursak ismi NetHawks, yani ağ trafiğini hoglayan işlemleri bulmak. Özellikle VPS'lerimizde, Raspberry Pi'larımızda ağ trafiğimizi bazen yeni işlemler ekleyebiliyoruz, yeni paketler kurabiliyoruz, yeni servisler başlatabiliyoruz. Bunlar ağ trafiğimize yük bindirebiliyor. Ya da hiç haberimiz olmayan birisi sunucumuzu hackledi ve sunucumuz üzerinden bir takım veri aktarımları yapıyor. Bunları direkt olarak pratik bir şekilde izleyebilmemizi sağlayan en verimli programlardan birisi NetHawks. Açılımı Network Hawks, yani ağınızı domuz gibi yiyenleri bulmak. Şimdi kurulumuna geçelim. Sudo apt install NetHawks dediğinizde kuracaktır dostlar. Şimdi ise programımı çalıştırıyorum. Bakın, gördüğünüz üzere root dizininde PID'si belirsiz unknown TCP olarak gelen bir istek var. Kilobayt bölü saniye cinsinden bunları bize gösteriyor. Gelen ve giden şeklinde. Gönderilen ve gelen istekleri gördüğünüz üzere burada yazıyor. Aynı zamanda altında PID'si belli, kullanıcısı belli, programı SSD olan birisi ise Ethernet 0 portundan cihaza bağlanmış durumda. Bu benim kendi cihazım dostlar. Benim şu anda yaptığım işlemi de gösteriyor gördüğünüz üzere. Bakın, arada bir Java geldi ve birisi galiba Minecraft sunucusuna girdi. Gördüğünüz üzere çok güzel denk geldi çünkü boş bir şey göstermekten biraz rahatsızdım. Şansımıza birisi sunucumuza giriş yaptı ve çıktı galiba. Neyse, olabilir diyelim. Şu anda çalışmakta olan Glances'in veri trafiğini gösteriyor. Evet dostlar, gördüğünüz üzere NetHawks epey verimli, ağınızı proses bazında gruplayan, gelen giden istekleri belli gruplar altında sizlere kilobayt bölü saniyeden çok verimli bir şekilde izlemenizi sağlayan, gereksiz bir şey varsa bunların size PID'sini veren, bunları istediğiniz takdirde kapatabileceğiniz bir monitör sunuyor. Bunları başka araçlarla da yapabiliyorsunuz. Fakat benim içlerinden gördüğüm en verimli şekilde çalışanı NetHawks. Çünkü direkt aşırı trafik kullanan, sisteme yük bindiren programları direkt olarak burada gösteriyor. Örneğin bir VPS kiraladınız ve siz istemeden arkada unuttuğunuz bir torrent istemcisi, unuttuğunuz bir servis sürekli çalışarak sizin VPS'inizin trafik limitini dolduruyor. Bu şekilde NetHawks kurup bunu çalıştırarak neyin arka planda çalıştığını kolaylıkla izleyebilirsiniz. Ya da Raspberry Pi'nızda bir sunucu kurdunuz. Arka planda devamlı bir şeyleri güncelleyerek, gereksiz paketler, hata mesajları göndererek evinizdeki trafiği gereksiz meşgul ediyor. İnternetinizi yavaşlatıyor diyelim. Bu şekilde de bunu hangi program gerçekleştiriyor görebilirsiniz dostlar. Son olarak unutmadan geçemeyeceğim. NetHawks çalışırken sizin net trafiğinizi genel olarak gruplayıp incelediği için bunu sudo ile çalıştırmanız gerekiyor. Bu unutmamanız gereken bir detay. Şimdi sıra geldi 4. yazılımımıza. Yani journalctl ve Linux. Bunlara başlamadan önce sizlere biraz nelerden bahsedeceğimiz hakkında ön bilgilendirme yapmam gerekiyor. Çünkü herkes bunları bilmiyor olabilir. Sistem yönetiminde önemli olan ve kritik önemi olan işlemlerden birisi ise log takibidir. Systemd tabanlı sistemlerde ikili journal sistemler yer almaktadır. Bu durumda ise sistemd'imiz içinde çalışan servislerin loglarını takip edebilmemiz için Systemd tabanlı sistemlerde bizlere journalctl komutu yardımımıza koşuyor. Bunlardan temel olanlarından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Journalctl-b sistemimizin açılışında neler gerçekleştiğini burada görebiliyoruz dostlar. Şöyle Enter'a basılı tutarak aşağılara kaydırıyoruz. Gördüğünüz üzere son açılıştan bu yana epey bir işlem gerçekleşmiş. Fakat dostlar, burası bir yığın. Biz işin biraz daha detaylarına ineceğiz. Elbette ki buralarda işini bilen sistem yöneticileri buralarda çok şey görecektir. Ama biz biraz daha rafine yerlere odaklanacağız ki derdimizi çabuk çözelim. Şimdi Q tuşuyla buradan çıkıyoruz dostlar. Bir clear çekelim. Şimdi journalctl'in bir diğer kullanım alanı da journalctl-ush servis dediğimizde gördüğünüz üzere SSH servisinin en başından bu yana tuttuğu log dosyalarını uzun bir şekilde veriyor. Gördüğünüz üzere yani yediğim SSH isteğinin haddi hesabı yok dostlar. Yani failed password'ların haddi hesabı yok. Yani bunlara biraz tabi bu şekilde bakmak baş ağrıtıyor. Nerede neyin olduğunu göremiyoruz. Belki de SSH servisimiz hata verdi, düzgün çalışmıyor, onu göreceğiz ama yani burada bir şeyi görebilmek mümkün değil. Gerçekten her yer bu benim ana sunucum olmadığı için biraz alengirli işler dönmüş.
benden bağımsız olarak. Gördüğünüz üzere bir günde bile neler olmuş dostlar. Yani çok kısa süreler içerisinde o kadar çok saldırı gerçekleşmiş ki. Bir queue yapalım. Buradan çıkalım. Bu şekilde de mesela bir servisin -u parametresiyle sadece başından beri tuttuğu logları gözleyebiliyoruz. Sistemimizde çalışan servisleri görmek istiyoruz. Bir servis ekledik ya da yeni bir servis çalıştırdık. Bu çalışıyor mu, ne durumda, ona bakmak istiyoruz. Ya da bunu kontrol etmek istiyoruz ama servisin adını unuttuk diyelim. Bu aşağıda vermiş olduğum bu komutu buraya yazarak gördüğünüz üzere şu anda sistemde aktif olarak çalışmakta olan tüm servisleri görüyoruz. Bakın Docker servis çalışıyor. Zaten burada da görüyoruz bunun çalıştığını. Bluetooth çalışıyor. Ne gerek var mesela? Bunu kapatabiliriz. Ben çünkü Bluetooth kullanmıyorum Raspberry Pi'ımda. Onun dışında mesela Diamond Service, onun dışında Cron, Dbus, Nginx Service diyerek bayağı bir servisimiz çalışıyor dostlar. Diyelim ki mesela Nginx Reverse Proxy yaptık fakat Nginx Proxy'miz çalışmıyor. Şimdi ise bunu sizlerle beraber çok basit bir şekilde loglarına bakmak istiyorum. Direkt o Nginx servisimizi bir enterlayalım mesela. Neler diyor dostlar bizlere? Diyor ki mesela şu tarih içerisinde şu saate bir proxy server başlatıldı. Sonrasında durdurmuşum. Sonrasında tekrardan başlatmışım. Herhangi bir yerde bir hatasını göremiyoruz. Yani şu anda da kaldırmışım. Ama mesela şimdi burada bir hata vermiş olsaydı, kritik programın çalışmasını, servisin çalışmasını direkt etkileyen bir hata vermiş olsaydı burada bir sürü yer olabilirdi ve biz bunları net göremeyebilirdik. Journal.ctl'in temel kullanımını biraz öğrendik. Bunu internetten araştırarak çok daha detaylı kılavuzlarını okuyarak nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Çünkü Journal.ctl logları kontrol edebilmemiz ve servislerimizin düzgün çalışıp çalışmadığını, servisimizin neler yaptığını, ne işler çevirdiğini görebilmek için çok işe yarayan bir program. Fakat gördüğünüz üzere bize verdiği çıktıların hepsi siyah beyaz arkadaşlar. Yani burada binlerce bir satır da olabilirdi. Fakat hangisi hata, hangisi geçerli gördüğünüz üzere göremiyoruz. Şimdi ise gerçekten o kritik noktaya geldik dostlar. Journal.ctl'in aslında yancısına. Yani Lenav kardeşi. Lenav kardeş nedir? Nasıl? Şu şekilde sudo apt install Lenav, yani L ile Lenav şeklinde, yani log navigatörü. Şimdi bu şekilde bir kurulumunu yapıyorsunuz. Ardından Journal.ctl parametremizin sonuna Lenav şeklinde enterliyoruz. Bakın ne yap? Bizlere logumuzu renklendirdi dostlar. Özellikle şuradan anlayabilirsiniz bunu. Gördüğünüz üzere warning'i sarı olarak, uyarıyı, bakın ne yapmışım ben mesela 00080 çıktımı Panel Draconis Media'ya yönlendirmişim daha öncesinde. Bunu orada gösteriyor. Ayrıca bir error olsaydı burada da gösterecekti. Şimdi mesela daha bir alengirli bir loga gidelim şimdi. Journal.ctl'in verimli bir log izleme parametresi olan XE'yi yaptık ve düz çalıştıralım önce. Bakın gördüğünüz üzere sunucuma gene gelen giden tüm istekleri ve blokları burada bizlere gösteriyor dostlar. Şimdi buna bir quit atalım. Journal.xe ve şöyle Lenav diyelim. Bakın gördüğünüz üzere IP'ler renklendirilmiş ve neyin nerede nasıl olduğunu çok daha, bakın gördüğünüz üzere verimli bir şekilde bizlere gösteriyor. Bakın gördüğünüz üzere 1 saat öncesinde sunucuma abuk sabuk IP'lerden istekler gelmiş. Yani siz de böyle bir ekranda karşılaşırsanız bu parametreyle önceki videomuza gidip sunucunuzu koruyabilirsiniz dostlar. Journal.ctl ve Lenav'a dönecek olursak yapabileceklerimiz bunlarla sınırlı değil dostlar. Bakın Journal.ctl trp error parametresi sayesinde sistemdeki tüm hata kayıtlarını bu parametreyle görüntüleyebilirsiniz. Dostlar şimdi bakın buraya geldiğimizde çok daha korkunç bir ekranına karşı karşıyayız. Ama mesela bunu direkt düz şekilde çalıştırsaydık, bakın gördüğünüz üzere ne kadar sıradan, tarih nerede ne nerede en başından açtı. Yani tamamen düzensiz bir şekilde hepsi kıpkırmızı gösteriyor. İşte dostlar Linux ayrıcalığı burada belli oluyor. Bakın SSHD'leri güzelce ayırmış. Onun dışında mesela diğer servislerin hangileri nerede ayrılıyor belli oluyor. Bu mesela kritik bir sorun. Donanımsal reset modülü çalışıyorsa sisteme fiziksel hasar da verebilir arkadaşlar. Aynı zamanda Bluetooth çalışıyor ama mesela Bluetooth servisinde gerekli modüller başlatılamamış. Bluetooth'tan direkt kapatsam da olur. Pek bir işe yaradı da yok zaten. Gibi dostlar, işte mesela Systemd loglarını en verimli bu şekilde sizler de inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere şunu da göstermeden edemeyeceğim. Taksim işareti, yani slash işareti koyup buraya error diyelim mesela. Bakın error yazan her yeri işaretledi. Bakın bu diyor ki bize burada errorler var babuşke. Baba sen de vuran ana. Bu şekilde de hata loglarımızı daha detaylı bir şekilde analiz edebiliyoruz dostlar. Tabii ki de bu programların epey bir kullanım alanı, epey bir kullanım şekli var. Gerisi sizde dostlar. Sizlere güveniyorum. Şimdi sıradaki aracımıza geçelim. Evet dostlar, sıra geldi benim bu listedeki favori programıma. İsmi ise Ranger. Ranger terminal tabanlı bir dosya gezginidir. Hepimiz arayüzdeki dosya gezgini programlarına epey aşinayız dostlar. Fakat TTY oturumunda Raspberry Pi'da arayüzsüz bir ortamda çalışırken dosyalar arası gezinmek bizim için bazen külfetli bir hal alabiliyor.
Özellikle durum sadece dosya gezinmekten ziyade dosyayı kopyalamak, kesmek, yapıştırmak, ismini yenilemek vesaire gibi durumlar oluşunca dostlar. Fakat şimdi sizlere göstereceğim program Vim temelli epey hızlı bir yazılım olan Ranger dostlar. Çoğu dağıtımın paket yöneticisinde vardır. Sudo apt install Ranger girerek siz de kurulumunu sağlayabilirsiniz dostlar. Ben de kurulu olduğu için gördüğünüz üzere kurmadı. Ekranımı şöyle tam ekran yapayım ki daha iyi görebilelim işlemleri. İlk olarak çalıştırmak için Ranger dedim. Gördüğünüz üzere bizleri 3'e ayrılmış bir pencere yapısı karşılıyor. Bakın şu anda biz neredeyiz? Şu anda biz Home'un içindeki Süleyman dizinindeyiz dostlar. Burada bakın Minecraft dosyamız var. Gezinebiliyoruz. Sol tık sağ tık ile bir üst klasör bir alt klasör şeklinde gezinebiliyoruz. Onun dışında mesela yukarı aşağı ile direkt dosyalar arası gezinebiliyoruz. Şöyle örneğin mesela Minecraft'ın içine girelim. Logs'lara gelelim. Bakın burada birçok log dosyası var. Bunları görmeye kalksak ls vesaire cd falan uğraşacağız dostlar. Bakın gördüğünüz üzere latest loglara geldim. Sağ tarafta bir pencere açıldı. Gördüğünüz üzere bu program sayesinde sadece dosyalarımız arasında gezinmekle yetinmiyoruz. Ayrıca onların içeriğini de görebiliyoruz. Hatta onları açabiliriz. Şöyle bir enter yapayım mesela. Bir kullanıcı sunucuya giriş yapmış. Sonrasında biraz takıldıktan sonra mesela çıkış yapmış. Bu dosya açma işlemi arkadaşlar sizin kullandığınız kayıtlı olan editöre göre değişiklik gösterebilir. Sizde Vim de açılabilir veya farklı bir terminal tabanlı editör de açılabilir. Bunu kendiniz artık araştırıp değiştirebilirsiniz dostlar. Bende direkt Nano açılıyor. Tabii ki de Vim benim için daha sağlıklı. Hatta ileriki derslerimizde sizlere çok güzel Vim rehberi de geliyor dostlar. Ctrl+X yapıp çıkıyoruz mesela şöyle tekrardan gezinelim mesela. Bakın gördüğünüz üzere bizim dosyalar arası gezinme işlemlerimizi özellikle mesela şöyle loglar içinde gezinmemizi ne kadar kolaylaştırıyor. Onun dışında mesela şöyle bir Home'a gelelim tekrardan. Süleyman'ın içine girdim. Süleyman klasörünün içine. Allah'ım ne yarabbim. Süleyman klasörünün içine girdim dostlar. Mesela Pinecraft'ın içine gelelim. Burası bizim ilk dersimizde klonladığımız Pinecraft dosyamız. Şimdi tamam dosya yöneticisi olarak kullanabiliyoruz fakat başka neler yapabiliyoruz diye hepinizin sorduğuna adım gibi eminim. Haliyle sadece bizleri dosya arasında gezindirip dosyaları açmamıza yaramıyor. Ranger'ın epey bir kullanım alanı vardı. Şimdi sizlere bunlardan bazılarını göstereceğim. Mesela bir tane dosyama şu şekilde geldim. İsmi Resame yani readme.md olması lazım. Bunun adını değiştirmemiz lazım haliyle. C'ye basıyorsunuz. Sonrasında bakın burada bir liste açıldı. Hangi parametreyle devam etmek istiyorsun? Konsolda rename yapmak istiyorum. Yani W'ye bastım dostlar. Rename kısmı açıldı. Bunu şimdi şöyle readme.md şeklinde değiştirelim. Bakın dostlar gördüğünüz üzere inanılmaz pratik bir şekilde dosyamızın adını değiştiriyor. Sonrası tekrar mesela bakın buradaki dosyanın adı da hatalı. C yaptım tekrardan. Sonrası tekrardan W yaptım. Bakın onun adını da install yapalım. Şöyle değiştirelim. Bakın gördüğünüz üzere klasörümü pratik bir şekilde düzenledim. Fakat devamında gelecek olursak Y'ye basıyorum mesela örneğin. Sonrasında tekrar bir liste açıldı. Y'nin karşılığı veya diğerlerinin karşılığı bunlar Vim'in çalışma yapısına göre isimlendirilmiştir dostlar. Bunları zaman içerisinde ezberleyebilirsiniz ya da direkt kelime karşılıklarını da öğrenebilirsiniz. Zaten Vim kullanmaya aşina birisi bunları tek de anlayacak. Yani Y ifadesi yank demektir. Yani yankılama. Y yaptığımızda şu an bunu kopyaladık. Tools'un içine geldik. Burada ise past yani pp yaptığımda gördüğünüz gibi bu readme.md'mi buraya yapıştırdı dostlar. dd işlemi Vim'de ne ifade eder? Kes işlemini. Yani hem siler aynı zamanda da keser dostlar. Yani başka bir yere de yapıştırabilirsiniz onu. Mesela şöyle bir gpltxt'sini şöyle dd yapalım mesela. Sonrasında tools'un içine gelelim. Buraya da pp yapalım. Gördüğünüz üzere pratik bir şekilde yapıştırdı. Tekrardan şurada şöyle alalım bunu. Sonra gelelim tekrardan pp yapalım. Bakın yapıştırdı. Buradan da aynı zamanda sildi. Ne kadar pratik ve hayatımızda ne kadar kolaylaştırdığını görmek mümkün değil. İnanılmaz verimli bir şekilde çalışıyor. Onun dışında silmek için mesela şimdi tuşlara tıkladığınızda aşağıdaki yerleri okumak sizin için çok verimli olacaktır. Bir şey yapmadan önce özellikle. D yaptım mesela. Küçük D tuşuna bastım. Sonrasında bakın console delete yazıyor. Büyük D. Shift'e bastım. D'ye bastım. Delete dedi. Delete yazıyor. Enter dedim. Direkt sildi mesela. Bu gibi işlemler sayesinde terminalinizde epey verimli bir dosya yönetimi sağlayabilirsiniz. Hatta bana kalırsa bu işlem direkt herhangi bir desktop environment yani masaüstü ortamı olan bir sistemde bile kullanmak için epey pratik. Çünkü zaten Vim kullanmaya aşinaysanız H, C, K tuşlarıyla burayı yönetebiliyorsunuz dostlar. Çıkmak istediğiniz takdirde ise Q yaparak çıkabilirsiniz. Veyahut Vim temelli olduğu için iki nokta üst üste Q da yapabilirsiniz. Ayrıca başlangıçta soru işareti yazarak şöyle M'ye basarak burada bunun kullanım kılavuzuna da ulaşabilirsiniz. Ardından Q
Q ile çıktık. Sıradaki terminal programımıza geçelim. Evet dostlar, şimdi sıradaki size göstereceğim iki kardeş programla terminalde görev ve zaman takibi yapabileceksiniz. Sistem yönetimi veya bilgisayarda yapacaklarınız, genel olarak da hayatın kendisi yapılacak bir sürü işle dolu. Bunları takip etmek için birçoğumuz not yazarız, to-do list uygulamaları kullanırız. Fakat arkadaşlar bu hizmeti terminalde bizlere basit olarak sunan iki araç var arkadaşlar. Task Warrior ve Time Warrior adında iki kardeş program bizlere bu hizmeti çok verimli bir şekilde yapıyorlardı. İsterseniz hayatınızla ilgili notlarınızı tutun, isterseniz yazılım işleriyle ilgili, isterseniz genel sistem yönetimiyle ilgili. Örneğin paket güncellenecek, bir dosya silinecek, bir servis eklenecek, bir iş yapılacaksa onları bir yerlere yazmamız gerekiyor. Şimdi bu göstereceğim iki program sayesinde bu görev ve zaman takibini terminalden istediğimiz gibi yapabileceğiz. Şimdi terminalimize geldik. Sudo apt install task warrior. Bu şekilde kurabilirsiniz siz de. Time warrior. Bunu da kuralım. Evet dostlar, isimlerinden de anlayabileceğiniz üzere görev savaşçısı ve zaman savaşçısı adında iki kardeş program bunlar. İster kendi kişisel kullanımınız için olsun, isterseniz büyük bir yazılım şirketi terminalde bu tip programlar kullanıp bunu diğer cihazlar arası senkronize edebilme gibi özellikleriyle bu iki kardeş program bizlerin yardımına koşuyor. Ben sadece burada kişisel kullanım ve temel parametrelerini sizlere tanıtacağım ama Task Warrior ve Time Warrior'ın kullanım alanı epey geniş dostlar. Şimdi programlarımızı kurduk. İlk olarak Task Warrior'dan başlayalım. Şimdi dostlar, normalde bir to-do list uygulamasında ne yaparsınız? Kendinize yeni bir görev oluşturursunuz, değil mi? Task Warrior'da bu iş task add, örneğin yeni yapacağım iş için kendime bir görev oluşturayım burada. Gentoo dedim dostlar. Task add. Create task 2 dedi dostlar. Şimdi yeni görevimizi atadık kendimize. Fakat iki tane görev görünüyor. Benim başka hangi görevim vardı diyebilirsiniz. Task list komutuyla bunları görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere iki tane videomuz var. Linux 7 araç videosunu çek. Şu anda çektiğim üzere bunu tamamlamış sayabilirim kendimi. Gördüğünüz üzere ID'si 1. Şu şekilde tamamlayacağız onu da. Task 1 done dediğimizde bakın birini sildi. Tekrar bir task list çekelim. Gördüğünüz üzere burada Gentoo videosu dokümanını hazırla hala burada duruyor dostlar. Hangi görevleri yapmışım ona bakmak için task completed dedim ve gördüğünüz üzere test için eklediğim 3 tane görevimi tamamlamışım dostlar. Şimdi ise sizlere bazı kategorilendirme ve etiket ayarlarından bahsedeceğim. Task add yeni olacak videolarımızdan birisi yine. Grab diye kendime bir görev ekledim. Nasıl telaffuz edildiği hakkında hiç fikrim yok ama bu şekilde yazıyor. Priority şeklinde yazıyor dostlar. 2 nokta üst üste ve high yüksek öncelikli, medium orta öncelikli, low ise düşük öncelikli olarak bunları etiketleyebiliriz. Ben bunu low etiketle işaretliyorum. Çünkü benim için o kadar önemli bir görev değil şu an. Onun dışında son tarih de belirleyebiliyoruz bu işler için. Tekrardan bir de task add. Şöyle yaptık. Due tarih belirteceğiz. 2025 6. ayının 24'ünde bunun son tarihi vereceğim. Şimdi dostlar, buna özel tarih ekledik ve artık bu işlem listelerimizde tarihiyle beraber görünüyordu gördüğünüz üzere. Diyor ki bakın senin bunu yapman lazım diyerekten bizi uyarıyor. ID'si sonra olsa bile. Ben size aşağıda doğru komutunu vereceğim. Priority yazmanız gerekiyormuş. Priority değil. Priority yazdık ve enterladık. Şimdi tekrardan bir listemize bakalım. Gördüğünüz üzere bakın SSL tıklasını güncelle, daha sonrasında eklenmiş olmasına rağmen buraya öncelikli olarak eklendi. Evet, mesela kendi özel bir işimiz var. Evi temizlemek gibi. Bunu diğerlerinden etiket olarak ayırmak istiyoruz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Task add girdim. Artı işareti ve kişisel diyerekten ekledim dostlar. Tekrardan bir task listemize bakalım. Gördüğünüz üzere kişisel taginde evi temizle adında bir görevimiz oluştu. Yani bence açıkçası bunun bu kadar basit olması telefondaki veya bilgisayardaki grafik temelli çalışan programlarından bunu epey ayırıyor. Çünkü karmaşık hiçbir şey yok. Her şey çok basit arkadaşlar. Açıkçası epey bilgisayarda vakit geçiren biriyseniz telefonda veya bilgisayarda gereksiz programlar ve gereksiz üyelikler yerine böyle bir şeyde sizin epey bir işinizi görebilir. Onun dışında mesela epey bir kişisel görev eklediniz diyelim bugün. Task list'ten artı kişisel diyerekten sadece onları da görüntüleyebiliyorsunuz bu şekilde. Her hafta tekrarlanması gereken bir göreviniz var diyelim. Örneğin COIP listesini güncellemek. Otomatik yapmadınız diyelim yani. Şu an tamamen kafamdan senaryo uyduruyorum. Task add IP listesini güncelle diye farazi bir görev oluşturdum kendime. Recur weekly. Bunu yaparken bir de gün belirtmemiz lazım.
Sunday diyerek bunun her pazar bu görevin tekrar listemize gelmesini istiyorum. Tekrar bir task list çekelim. Gördüğünüz üzere IP listesini güncelle ve son tarihi buraya geldi dostlar. Evet arkadaşlar, yani bu gördüğünüz üzere epey verimli bir program. Onun dışında mesela task next yazarak sıradaki aciliyet olan görevlerinizi de bu şekilde görebilirsiniz. Sırada bu uygulamamızın kardeşi var demiştik. Time Warrior. Sudo apt install Time Warrior olarak kurmuştuk. Şimdi dostlar, örneğin ben şu anda bir yazılım projesi geliştiriyorum diyelim. Ve buna ne kadar zaman ayırdığımı, ne kadar vakit harcadım bilmek istiyorum. Ya da örneğin Gentoo videosunun dokümanını hazırlayacağım. Buna başlamadan önce bunu ayırdığım zamanı etiketli olarak daha sonrasında görüp analiz etmek istiyorum diyelim. Ne kadar zaman ayırdığımı gün sonunda görmek istiyorum ki ne kadar verimli olmuşum o gün, bunları anlayabileyim. Time V yazılım etiketinde Gentoo videosu olarak bir iş başlattım. Burada diyor bir database oluşturabilir miyim? Yes dedik. Şu an başlat. Kaydetti ve şu anda gördüğünüz üzere tagini, trackingini ekledi. Şu an arkada çalışmaya devam ediyor bizim için. Bu şekilde devam ettik diyelim. Sonrasında bayağı bir 2-3 saat, 4 saat, 5 saat çalıştık. İşimizi gücümüzü hallettik. Ardından geldik buraya. Time we stop dedik. Hangi işe ne kadar zaman harcamışız? Bunları bize çok basit bir şekilde gösteriyor. Mesela diyelim ki bunu açmayı unuttunuz ve işinizi de bitirdiniz aslında. Geçmişe dönük kayıt da açabiliyorsunuz. Time we track 14 buraya yazarken 2 nokta üst üste koymanız gerekiyor başına. Bunun da aynı şekilde. Yoksa bunu bir etiket olarak algılayıp isteğinizi gerçekleştirmiyor. Onun dışında mesela bu hafta ne kadar çalışmışız, neler yapmışız? Week diyerek dostlar bu hafta ne kadar çalışmışız, neye ne kadar zaman harcamışız? Buradan görüntülemek mümkün hale geliyor dostlar bu program sayesinde. 45 saniye çalışmışız. Bu hafta epey verimli geçmiş bizim için. Mesela geçen haftanın özetlerini görmek istiyorsunuz diyelim dostlar. Time, W, Summary, 2 nokta üstü last week şeklinde yazdığımızda geçen hafta dair bir kayıt bulamadım. Çünkü burada programı yeni kurdum. Siz de bu parametrelerle birlikte aynı zamanda araştırıp bunları entegre kullanabileceğiniz yöntemlerle bu iki kardeş programı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Evet dostlar, son aracımıza geçerken yine ağ ile ilgili bir işlem yapacağız. Ağ trafiğini direkt olarak canlı izlemeyi göreceğiz. Netox sayesinde sunucumuzdaki hangi servisler veri trafiği yaratıyor ve bunlar olumlu mu olumsuz mu, bunları analiz etmeyi öğrenmiştik. Son aracımız olan IFTOP'ta ise anlık bağlantıları izlememizi sağlayan IFTOP programını inceleyeceğiz. Netox'tan farklı olarak sunucumuzdaki servislere değil, gelen giden istekler üzerinden bu analizi yapacağız ki sunucumuza herhangi bir istemci ya da örneğin bir web sunucumuz var ve HTTP trafiği üzerinden bir sistem gereksiz yere trafiğimizden veri çekiyor. Bunları nasıl analiz edeceğimizi göreceğiz. Kurmak için sudo apt install iftop diyoruz dostlar. Iftop'un açılımı interface top. Yani arkadaşlar bir ağ arayüzünden geçen trafiği anlık olarak bizlere gösterme görevini üstlenir. Çalıştırmak için ise sudo iftop-i diyelim. Evet, gördüğünüz üzere bizlere diyor ki arayüz seçmediniz. Fakat niye? Netox'tan farklı olarak burada bir arayüz belirtmemiz lazım. Bakın gördüğünüz üzere VLAN, Docker vesaire gibi sistemlerden ayrıştırarak bu trafiği izlememiz gerekiyor. Iftop dedik tekrardan. -i demezseniz ise dostlar bakın gördüğünüz üzere kendisi otomatik bir arayüz seçti. Kendimiz arayüzünü girmedik. -i ama mesela quit atalım. -i şeklinde Ethernet 0 dedik ve bu sefer Ethernet'imiz üzerinden gelen giden istekleri böylelikle görebiliriz. Samsung LAN'a mesela Samsung LAN'dan veri akışı söz konusu dostlar. Bakın giden veri kilobayt saniye cinsinden ve gelen veriyi gösteriyor. Onun dışında mesela Samsung bir cihaza, bu benim kendi evimdeki telefonum muhtemelen. Şu an buradan herhangi bir istek yok ama zamanında olmuş belli ki. OpenVRT LAN üzerinden de gelen giden veri akışını gösteriyor. Minecraft LAN ise arkadaşlar direkt Minecraft sunucusu üzerinden gelen giden istekleri görmemize yarıyor. Dostlar evet bakın burada gördüğünüz üzere benim sunucuma herhangi bir zararlı ve sağlıksız bir veri girişi görünmüyor olarak görüntülüyoruz. Lakin burada bazen bu IP bizim sunucumuzdan gereksiz yere paket gönderiyor olabilir veyahut sunucumuzda zararlı bir script çalışıyor olabilir. Bunları buradan bu şekilde IP'lerle görüntüleyip daha sonrasında bunların üzerinde analizde bulunup daha sonrasında bunun gereksiz olduğu ve zararlı olduğu kanaatinde bulunursak veyahut açık bir portumuzu kendimiz tespit edersek bu portu kapatabiliriz. Firewall'larımızı güncelleyebiliriz dostlar. Aynı zamanda da bunu kendi kişisel bilgisayarınızda çalıştırarak YouTube'da bir 4K video açmayı deneyip 4K bir videonun ne kadar trafik oluşturduğunu kendinize deneyimleyebilirsiniz dostlar. Eğer sudo olmadan çalıştırırsanız haliyle izleyemezsiniz. Şimdi Docker'ın ağını izleyelim. Gördüğünüz üzere 172.17.02 bizim Glances web server'ımızı çalıştırmakta kendisi. Gelen giden trafiğin düşüklüğünü burada siz de görmektesiniz. Anormal bir şey burada da görünmemekte.
total giden paket ve total gelen paketleri de buradan bu şekilde analiz edebilirsiniz. iFtop'un arkadaşlar bazı klavye kısa yolları da var. P'ye bastığınızda gelen istekleri, görüntülerini duraklatır dostlar. Şöyle mesela port display off dedik. Port display on diyelim mesela. Gelen giden akışı duraklatır ve ekranınıza yansıtmaya devam eder dostlar. Ekranınızda tutar yani bunları. Ayrıca bu şekilde gördüğünüz gibi daha detaylı analizler de yapabilirsiniz. Mesela onun dışında N tuşuna basarak DNS çözümlemeyi kapatırsınız ve gördüğünüz üzere direkt IP listeleri şeklinde burada sizlerin cihazına gelen istekleri daha net analiz edebilmenizi, direkt gelen isteklerin IP'lerini görmenizi sağlar. H'ye bastığımızda ise gördüğünüz üzere genel kısa yollarını bizlere görüntüler ve buradaki kısa yollarla da bu programı daha verimli kullanabiliriz. Ve sunucumuzda bir açık var mı veya internet trafiğimizde bir anormallik olduğunda Nethox'la beraber iFtop'u da kullanarak trafiğimizi daha verimli bir şekilde izleyebiliriz. Yalnız şunu unutmayın dostlar, iFtop programı herhangi bir veri logu tutmaz. O sebeple veri logu tutmak istiyorsanız VNstat gibi programlara başvurabilirsiniz dostlar. Artık hepimiz Linux sistemlerimizi daha verimli, hızlı ve pratik bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz denilebilir dostlar. Bu rehberde her aracın nasıl kurulduğunu, nasıl çalıştığını sizlere öğretmeye çalıştım. Umarım verimli olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.